Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yazlık hırka yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Kapak resminde gördüğünüz hırkayı öreceğiz. Sade ve şık bir model. Ben salaş olarak öreceğim arkadaşlar. İsterseniz beden ölçülerinize uygun şekilde, uygun büyüklükte örebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde kullanabilirsiniz. Yaz aylarında, akşam serinliğinde kullanabilirsiniz. Badilerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Normal kıyafetlerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Yapımında kullandığım ipim Hobby Kulüp. %100 koton, 100 gram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda. Kullandığım tığım ise 4000. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, hırkamızın yapımına öncelikle arka tarafından başlıyoruz. Ölçümüzü alıyoruz. Örgümüze zincirle başlıyoruz. Zincirimizi aldığımız ölçüden 10 santim fazla zincir çekelim arkadaşlar. Hatta daha fazla zincir çekebilirsiniz. Fazla olan kısmını kesebilirsiniz veya sökebilirsiniz. İpimi düğümlüyorum. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım. Bakın bu şekilde örgümüze kasma olmasın. Evet, zincirimi çektim. Hemen ölçüyorum. Bakın arkadaşlar. Örmeden önce ölçeyim ki ne kadar küçüldüğünü sizlerle birlikte görelim. 71 santim. Son ördüğüm zincirimin üzerinden parmağımla tutuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Bakın 5. zincirimin tek kanadından, bakın dışında kalacak tek kanadı, 2 kanadı iç kısımda. İlmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı bu şekilde uzun örelim. Bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir kanadı atlıyorum. Bakın. Bir, ikinci zincir kanadı. Tek kanadı dışında kalacak. İki kanadı iç kısımda. İlmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bol örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sonraki zincirimin kanadı. İlmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, zincirimin üzerine kutucuklar ördüm. 50 tane ördüm. Tekrar ölçüyorum. Hatta üzerine birkaç sıra daha ördüğün zaman daha küçülme oluyor. Şu anda ölçüm alıyorum. ...61 santim. Bakın bu şekilde. Üzerine ördüğüm zaman daha küçülme oluyor arkadaşlar. Örgümüzde kasma olmasın. Dikkat edelim bakın. Alttaki zincirimizi bir tık büyük örelim. İkinci sırama geçiyorum. 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 tanesini normal yapıyorum. Bakın 1, 2. Üçüncü zincirimi bir tık büyük örüyorum. Dördüncü zincirimi yine küçük örüyorum. Bakın bu şekilde küçültüyorum. Dönüyorum. İpimi aldım. Trabzanımın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı bu şekilde uzun uzun yapalım. Bir zincir, sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. İkinci sıramın sonuna yaklaştım. Bakın arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada bir tane kesik çizgi, ikinci kesik çizgi. Buradan bakın ters taraftan tığımı tıktım. Aradan tığımı battım. Ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 4 tane zincir çekiyoruz. 2 tanesini normal yapıyorum. Bakın 1, 2. Üçüncü zincirimizi büyük yapıyoruz. Dördüncü zincirimizi
Bakın bu şekilde küçültüyoruz. Dönüyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Yine ikili trabzanımızın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Örgümüzü sık örmeyelim arkadaşlar. Yumuşak bir örgü olsun. Bakın bir zincir çektim. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna yaklaştım. Trabzanlarımızın arasında bir tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım ki bakın kutucuklarımız tam kare şeklinde olsun. Sıramın sonuna yaklaştım. Bakın bu şekilde. Dönüşte 4 tane zincir çekmiştim. 3. zincirimi bir tık büyük yapmıştım. Bir zincir çekiyorum. Bakın 3. zincirimizin ortadaki kanadından arka taraftan tığımı takıyorum. Büyük ördüğümüz için kolayca tığımızı takabiliyoruz. İlmeğimi aldım. İkili trabzanımı yaptım. Bakın 1 2 tane normal zincir çekiyorum. Bir tanesini büyük, bir tanesini yine küçük. Döndüm. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın burada fazla zincir çekmiştim. Çok uzun ise 3 zincir ilerisinden kesin arkadaşlar zincirinizi. Çok yakından keserseniz örgünüz bozulur. Veya bu şekilde birkaç tane fazla ise bu şekilde tersinden tek tek sökebilirsiniz. Kol altına kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar örmeye. Evet arkadaşlar, hırkamın arka tarafını kol altına kadar ördüm. Kol için uzatma yapacağız. Benim ölçüm 41-42 santim yüksekliğe kadar ördüm arkadaşlar. Bakın örgümün bitişi burada. Örgümü bu şekilde düz bir zemine yaydım. Kol için ölçü alacağız. Ölçümüzü nasıl alıyoruz? Bakın bu şekilde alıyoruz. Bir bebek üzerinden sizlere nasıl ölçü alacağımı kısaca tarif edeceğim arkadaşlar. İsterseniz kısa kol veya kapri kol olarak da yapabilirsiniz. Bakın bileğinizin üzerinden mezurunuzu bu şekilde tutun. Omzunuzun üzerinden bakın bu şekilde ölçünüzü alın. Ben ölçümü aldım. 1 metre 58 santim. Örgümüzü bu şekilde dikey olarak katlayalım. Elimizle bu şekilde düzeltelim. Mezuruma 1,5 metre olduğu için bakın bu şekilde tutuyorum. santim bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. 1 metre 58 santim. Mezurumu 2 kat yaptım. Bakın ölçümü 2 kat yaptım. Örgümüz de bu şekilde 2 kat. Örgümüzün üzerinden bu şekilde ölçümüzü alıyoruz. Bakın kol uzunluğu 51 santim olacak. Buradaki kalan sayı. Örgümüzü tekrar açalım. Yine düzgün bir şekilde açalım. Bakın 51 santim benim ölçüm. Buradan örgümüzün üzerinden bakın kenardan 51 santimi tuttum. Ve bu şekilde ölçümü alıyorum. Bakın 5 tane kutucuk kaldı. Örgümde 50 tane kutucuk vardı. Yani 45 tane kutucuk öreceğiz. Her kutucuk 2 tane zincirden olduğu için her kutucuk için 2 zincir arkadaşlar. 45 daha 90 tane zincir çekeceğim.
Bakın buradan örgümün bitişi burası arkadaşlar. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Zincirlerimizi yine aynı şekilde bir tık büyük yapalım. Bakın bu şekilde sizin ölçünüze uygun şekilde arkadaşlar sayıda ölçünüzü yapın. Zincirinizi yapın. Evet, 90 tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde büyük gibi gözüküyor. Üzerine ördüğümüz zaman küçülecek arkadaşlar. 4 tane artı zincir çekiyorum. Bakın 90 tane çektim. 4 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi aldım. Bakın 5. zincirim. Bir daha geri 6. zincirim. Tek kanadı dışında kalacak. 2 kanadı iç kısımda. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrası zincirimin kanadına bakın buradan battım. İlmeğimi aldım. İkili trabzan. Bir zincir. Bir atlıyorum. Bir ileri. Zincirimin tek kanadı dışında kalacak. 2 kanadı iç kısımda. İkili trabzan. Zincirimizin sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, zincirimin sonuna kadar kutucuklarımı ördüm. Son 45. kutucuğu da örüyorum. Evet, kol için uzatmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve buradan normal olarak örgümüze devam ediyoruz. Diğer uç kısma kadar yine kutucuklarımızı örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer uç kısma geldim. Yine kol için uzatma yapacağız. Örgümü burada bitiriyorum. Yine buradan farklı bir iple zincir çekeceğiz. Bakın köşe kısmından buradan farklı bir ip sabitliyorum. Evet, sabitledim. Bir zincir çektim. 95 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Fazla zincir çekin. Yine 45 tane kutucuk yapacağız. Bir tane çektim. Zincirlerimizi yine büyük yapalım. Evet, 95 tane zincir çektim. Fazlaca zincir çektim arkadaşlar. Zincirimin ucuna bu şekilde iğnemi taktım, sökülmesin. Buradan tekrar örgümüzü alıyoruz. Yine kutucuklarımızı yapıyoruz. Evet, zincirimizin üzerine 45 tane kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane atladım, bir tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, bir ikili trabzan. 45 tane kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Bir bakın atladım, bir sonrası. Ve son 45. kutucuğumu ördüm. 4 tane zincir çekiyorum. Zincirimizin bir tanesini bakın, 3. zincirimizi büyük yapıyoruz. 4. zincirimi yaptım. Döndüm.
İkili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan, bir zincir. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir. Buradaki fazla olan zincirimizi söküyoruz. Bakın bu şekilde. Ve ipimi kesiyorum. Her iki yönde de kol için uzatma yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Buradan örmeye devam ediyorum. Buradaki kol ucuna kadar. Evet arkadaşlar, kol için ikinci sıramı sonuna geldim. Bakın buradan son olarak ikili trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. 2 tane normal, bir tane büyük, bir tane küçük. Dönüyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Toplam 14 sıra örüyorum arkadaşlar. Bakın her iki kolumuzun üzerinden 2 sıra ördüm. 14 sıra örüyorum. 15. sıramızda farklı bir işlem yapacağız. Evet arkadaşlar, kollar için uzatma yapmıştım. Bakın her iki yönden de bedenle birlikte kollarımı ördüm. 13 sıra ördüm. 14 sıra örüp gelecektim arkadaşlar. Fazla geniş olacağını düşündüğüm için 13 sıra ördüm. Son sıramızda farklı bir işlem yapacağız. Beden bölgesinde 50 tane kutu boşluğu vardı arkadaşlar. Bakın buradan beden bölgesinin son ikili trabzanı takip edip bakın buradaki noktaya işaretimi taktım. Tekrar diğer yönden de son ikili trabzanı takip edip işaretimi taktım. Buradan 20 tane sayıp 20. kutu boşluğunun sonundaki trabzan tepe boşluğuna işaretimi taktım. Buradan sayıp tekrar 20. kutu boşluğunun sonundaki trabzanın tepe boşluğuna işaretleyicimi taktım. Ortada 10 tane kutu boşluğu bulunmakta. Ense için burada küçük bir oyuntu bırakacağız arkadaşlar. Tekrar örgümüzü elimize alalım. Son sıramızı örüyoruz. 4 tane zincir çekip döneceğim. Yine bir ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bakın ortadaki noktaya 2 tane kalana kadar örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, örgümün sonuna yaklaştım. Bakın son 2 tane kaldı. Son 2 tane kutucuk kaldı. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki noktaya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğimi bekletiyorum. İpimi aldım. İşaretleyicimin bulunduğu nokta. Çıkarıyorum. Bakın buradaki noktaya tekrar bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir. İpimizi uzun keselim arkadaşlar. Dikişte kullanacağız. Diğer yönden başlıyoruz. Bakın köşedeki zincirimizin bulunduğu noktaya. Buraya ipimi sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum.
İkili trabzanın tepe başına ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bakın, ilk değil ikinci işaretleyicimizin bulunduğu noktaya kadar son iki tane kalana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, son iki tane kutu boşluğu kaldı. Bakın, bir zincir çekiyorum, bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Sıradaki trabzan tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tekrar bir tane yarım trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir. İpimizi yine uzun bırakalım. Dikişte kullanacağız arkadaşlar. Ölçünüz kaç olursa olsun arka kısımda 10 tane kutu boşluğu boşlukta bırakın arkadaşlar. Kol genişliğini ölçüyorum. Bakın, 17 santim kol genişliği. Ön parçamızı örelim. Evet arkadaşlar, hırkamızın arka parçasının yapımını tamamladım. Ön parçasını yapacağız. Arka parçamızda başlangıç olarak 50 tane kutu boşluğu yapmıştım. 34. sıramda itibaren kol için uzatma yaptım. Ön parçamızı öreceğiz. 2 adet öreceğiz. Bir tanesini başlıyoruz arkadaşlar. 50 tane kutu boşluğunun yarısını öreceğiz. Yani 25 tane kutu boşluğu öreceğiz. Her kutu boşluğu için 2 tane zincir çekiyoruz. Yani 25 tane kutu boşluğuna 50 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. 50 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım. ...50 tane zincirimi çektim. Son ördüğüm zincirimizden bakın bu şekilde parmağımla tutuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Artı 4 tane zincir çektim. Parmağımla tuttuğum zincir değil, bir sonrasının alt kanadından bakın tığımla battım, ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir kanadı atlıyorum. Sıradaki zincirimin kanadından ilmeğimi alıyorum. Bakın, tek kanadı dışında kalacak. İki kanadı iç kısımda. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bu şekilde 25 tane kutucuk örüyoruz arkadaşlar. ...24 ve son kutucuğu yapıyorum. 25. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen sayalım bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 tane kutucuk ördüm. 4 zincirimi çekmiştim. Sıradaki ilk trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan, bir zincir, trabzanın tepe boşluğuna bir ikili trabzan. İkinci sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna yaklaştım. Son bir tane ikili trabzanım kaldı. Bakın, ilk kesik çizgi değil, ikinci kesik çizgimin ara boşluğundan bakın, zincirimin teki alt kısımda kalacak, iki tanesi üst kısımda. İkili trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum.
dönüyorum. Üçüncü sıramdayım. 34. sıramdan itibaren kol için zincir çekmiştim, uzatma yapmıştım. Bir sıra öncesine kadar, yani 33 sıra öreceğim. Sizler tabii ki sıranıza uygun şekilde kol için uzatma yapmadan bir sıra öncesine kadar örün. Evet arkadaşlar, 33. sıramın sonuna yaklaştım. Son trabzanımı da yapıyorum. Zincir çekmeden bıraktım. Bakın, arka parçamı 2 kat yaptım. Ördüğüm parçamı üzerine kapatıyorum. 34. sıramızın sonunda uzatma yapacağız. Başında ise eksiltme yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. 4 tane değil arkadaşlar. Eksiltme yapıyoruz. Bakın. 3 zincirimi çektim. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna bir ikili trabzan. Bakın, eğim verdim. Eksiltme yapıyoruz. Döndüğümüz zaman kenarda ikili trabzan örmeyeceğiz. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. Sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. 34. sıramın sonunda kol için zincir çekeceğiz, uzatma yapacağız. Otuz dördüncü sıramın sonuna geldim. Son trabzanımı da yaptım. Kol için uzatmamızı yapacağız. Bakın, arka tarafta yaptığımız gibi. Arka tarafta 45 tane kutu boşluğu yapmıştım. Ön tarafta da aynı şekilde eşit kutu boşluğu yapacağız. 45 tane kutu boşluğumuza 90 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Her kutu boşluğuna 2 tane zincir. 90 tane zincirimi çekiyorum. Yine bir tık büyük yapıyoruz zincirlerimizi. 90 tane zincirimi çektim. Son zincirimin üzerinden parmağımla tutuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Bakın, parmağımla tuttuğum zincir değil, bir sonrasının alt kanadından tığımı batıyorum. İlmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki zincirimin tek kanadından, bakın, tek kanadı dışında kalacak. İki kanadı iç kısımda. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir atlıyorum. Bakın, bir zincir çektim. Bir atladım. Bir ikili trabzan. Bu şekilde 45 tane kutu boşluğu yapıyorum. Zincirimin sonuna kadar ilerliyorum. Evet arkadaşlar, zincirimin sonuna geldim. Son 45. kutucuğumu da yaptım. Sıramda 45 tane kutucuk var arkadaşlar. Arka kolumuzda da yine aynı şekilde 45 tane kutucuk yapmıştım. Tekrar buradan ilerliyoruz. Her bir trabzanımızın üzerine bir trabzan, bir zincir olarak sıramızın sonuna 2 tane trabzan kalana kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, son 2 tane ikili trabzanım kaldı. Bir zincir çekiyorum. Bakın, 3 zincir çekmiştik. Eksiltme yapmıştık. Eğim vermiştim. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğu. Bakın, 2 tane kaldı. Tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. İpimi aldım. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğundan
ilmeğimi alıyorum. Tekrar yarım trabzan yapıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 3 tane zincir çektiğimiz için bir tane daha eksiltme yapmış olduk. Üçüncü eksiltmemi yaptım. İkili trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan. Bakın arkadaşlar, 1 2 3 3 tane eksiltme yaptım. Sıramızda bir zincir, bir ikili trabzan olarak ilerliyoruz. Kol uç kısmına kadar örüyoruz ve buradan tekrar dönüyoruz. 2 tane ikili trabzanımız kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kol ucuna kadar ördüm ve tekrar döndüm. Kolumuzdan sıramız 3 sıraya çıktı. Son 2 tane trabzanım kaldı arkadaşlar. Bakın, zincirimizin kenarına örmüyoruz. Eksiltme yaptığımız için bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımız, bakın 2 tane. İlk trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığım ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Hafif esnek olsun. Bakın, 5. eksiltmemi yapmış oluyorum. 3 tane zincirimizle. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna bir ikili trabzan. Bakın, hemen sayıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane eksiltme yaptık. Sıramızda ilerleyelim. Yine kol ucuna kadar örüp dönüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın, bu tarafa kol ucuna kadar ördüm, tekrar döndüm. Kolumuzdaki sıra 5 sıra oldu. Eksiltme yaptığımız noktaya yaklaştım. Son trabzanıma kadar bir zincir, bir trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Son bir tane kaldı. Bakın, 3 tane zincirimin hemen önündeki ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane ördüm. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bundan sonra eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın, trabzanımın tepe boşluğuna trabzan örüyorum. Kolundaki sayımız 14 sıraydı. Buradan daha kolay sayabiliriz. Beden sırası 49 sıraydı arkadaşlar. Kolda 14 sıra, beden olarak tüm olarak 49 sıramı tamamlayacağım. Eksiltme yapmadan örüyoruz. Sabit örüyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere küçük ama önemli bir bilgiyi paylaşmadan geçmek istemedim. İpimiz bittiği zaman yeni ipimize nasıl başlıyoruz? İpim bitti. Bakın, ipim az kaldı. Trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Bu şekilde ipimi arkaya aldım. Yeni ipimizi alıyoruz. İpimizi uzun tutuyoruz. Bakın, bu şekilde sıradaki trabzanımın tepe başından ilmeğimi aldım. Her iki ipimizi arka tarafta bu şekilde tutuyoruz. İkili trabzanımın ilk defasını ördüm. İkincisini ördüm. Bir zincir çekiyorum.
sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna tekrar trabzanımı yapıyorum. Birkaç tane bu şekilde örelim. Evet, ördüm. Örgümü bırakıyorum. Arkadaki iplerimizi sabitleyelim. Bakın trabzanımın dibinden buradan ilmeğimin arasından ipimi aldım. Buraya bir tane düğüm yapıyorum. Düğümümü sıkıştırdım bakın buraya. Diğer ipimi de farklı bir ilmeğime düğümlüyorum. Bu işlemi biraz daha ince tığınızla yapabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde büyük iğnemize ipimizi takalım. Örgülerimizin arasından bakın bu şekilde iğnemizi geçirelim. Arka yöne çıkmasın arkadaşlar, bakın. Örgülerimin arasından bakın ipimi çekiyorum. Fazla olan ipimi kesiyorum. Sıra diğer ipime geldi. Kısa olduğu için ne yapıyoruz? Önceden iğnemizi takıyoruz. Yine örgülerimizin arasından istediğiniz yönde yapabilirsiniz. Önce iğnemi taktım. Daha sonra iğneme ipimi takıyorum. Ve bu şekilde ipimi çektim. Fazla olan ipimi kesiyorum. Bakın her iki yönde de yeni ipimizi başladığımız nokta belirgin değil. Örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, ön parçalarımın yapımını tamamladım. Bakın 5 tane eksiltme yapmıştım. 5 tane eksiltme yaptıktan sonra eksiltme yapmadan sabit ördüm. Diğer tarafı da aynı şekilde ördüm. Örgümüz dönüşümlü olduğu için tersi düzü yok arkadaşlar. Bakın arka tarafta 10 tane kutu boşluğu bırakmıştık. 5 tane bu taraftan, 5 tane bu taraftan yakamızda bu boşluğu elde etmiş olduk. Alt tarafı bu şekilde. Kollarımız da bu şekilde arkadaşlar. Dikişlerimizi yapacağız. Bakın buradan dikişimi başlıyorum. Örgülerimizin tepe boşluklarından bakın arkadaşlar. Bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, kol üzerlerinden dikişlerimi yaptım. Düz tarafı
Diğer kolumu da diktim. Bakın düz tarafa. Bir tarafının kenarına diktim. Diğer tarafını dikeceğiz. Buradaki kolumuzun uçlarını birleştiriyorum. Bakın zincirlerimizin köşesinden ipimi geçirdim. Aynı noktaya tekrar dikişimi yapıyorum. İlerliyorum. Bu tarafta örgülerimizin tepe boşluğu yok arkadaşlar. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Trabzanlarımızın tepe boşluklarını takip edelim. Örgümüzde kayma olmasın. Evet arkadaşlar, hırkamın tüm çevresini dikişlerini yaptım. Kol kenarlarını bakın bu şekilde hırkamızın yan kenarlarının dikişini yaptım. Hırkamız bu şekilde. Kenar tığlaması yapacağız. Buradaki köşeden başlıyorum. Bakın buradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. İpimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Sabitlediğim noktaya tekli trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Bakın trabzanımla zincirin birleştiği nokta. Buradaki noktaya tekli trabzan. Sıradaki boşluğa tekli trabzan. Zincirle trabzanımızın birleştiği noktaya tekli trabzan. Köşeye geldim. Köşede 3 tane aynı boşluğa tekli trabzanlarımızı örüyoruz. Yine bakın birleşme noktası bir tane. Boşluğa bir tane. Birleşme noktası bir tane. Boşluğa bir tane. Bu şekilde hırkamızın tüm çevresini tığlama yapıyoruz. Buradaki köşede yine 3 tane tekli trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar, dikişlerimin tamamını yaptım. Bakın kol üstleri, kol altları, bakın koltuk altları dikişlerimi yaptım. Hırkamızın çevresini tığlama yapacağız. Kol kenarının bir tanesinin tığlamasını yaptım. Diğerini de birlikte yapalım. Bakın herhangi bir boşluktan ipimi aldım. Sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tığıma ipimi aldım. İpimi sabitlediğim noktadan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın zincirle trabzanımızın birleştiği noktaya bir tane tekli trabzan. Boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzan.
Bakın dikiş yaptığımız nokta, orta kısmından ilmeğimi alıyorum, tekli trabzan. Boşluktan ilmeğimi alıyorum, tekli trabzan. Tekrar bakın trabzanlarımla birleştiği nokta, tekli trabzan. Bu şekilde kol çevresini tümünü örelim arkadaşlar. Bir boşluğa bir trabzanımızın zincirle buluştuğu nokta. Kol ucunun tüm çevresinin tığlamasını yaptım. Son olarak bir tane tekli trabzanımın birleştiği noktayı yaptım arkadaşlar. Birleştirmeden ipimi kesiyorum. Bir tık daha ince bir tığımızla bakın ilk ördüğüm trabzanımın tepe boşluğu. Buradan kestiğim ipimi arka tarafa çektim. Son ördüğüm trabzanımın arka kanadından bakın ipimi çektim. Bu şekilde büyük iğnemizi örgülerimizin arasından önceden takalım. Daha sonra ipimizi iğnemize takalım. Bakın bu şekilde ipimizi çekelim. Fazla olan ipimizi de keselim. Kol uçlarını bu şekilde yapıyoruz. Beden çevresini yapalım. Hemen bakın buradan başlıyorum arkadaşlar. Alt köşesi. İpimi buradaki noktaya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine kolda yaptığımız gibi sabitlediğim noktaya bir tekli trabzan. Bakın zincirimizle trabzanımızın arasındaki noktaya tekli trabzan. Boşluğa tekli trabzan. Yine zincirimizle birleştiği nokta. Bakın bu şekilde köşeye kadar ilerliyor. Son boşluğa geldim. Son boşluğa 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3. Bakın dönüyorum. Yine trabzanla zincirimizin bulunduğu noktaya bir tane, boşluğa bir tane. Bu şekilde hırkamızın tüm çevresinin tığlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki noktalarda da aynı şekilde yapıyoruz. Yine aynı köşeye geldiğimiz zaman diğer köşemizde yine 3 tane buradaki boşluğa tekli trabzanlarımızı yapalım. Tüm çevresini bu şekilde tığlayalım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, hırkamın tüm çevresinin tığlamasını yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Çok şık oldu. Ve kol kenarları da bu şekilde. Ortası da ütümü yaptım. %100 koton ip olduğu için gönül rahatlığıyla ütümü yaptım. Sizler farklı ipler kullanacak olursanız, ütünüzü yaparsanız dikkat edin arkadaşlar. Ölçülerime geçmeden önce videomun içerisinde sizlere bir tane küçük bir bilgi verdim. Hatta bilgi verdim. Şimdiden özür diliyorum. Kol için uzatma yapmadan önce 34 sıra örüyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra zincir çekip üzerine yine kutucuklarımızı yapıyoruz. 14 sıra örüyoruz. Yani arka ve ön parçalarımızda toplam 48 sıra örüyoruz. Ölçülerimizi tekrar alalım. Öncelikle arka parçanın ölçüsünü alıyorum. Bakın buradan tuttum. 60 santim. Ön parçamın ölçüsünü alıyorum. 30 santim. Kola kadar yükseklik ölçüsünü alacağım. Bakın buradan tutuyorum kol altından. Uzatma yaptığım nokta. ...46 santim. Kol genişliğinin ölçüsünü alıyorum. ...17,5. Kol uzunluğunun ölçüsünü alıyorum. Buradaki kol uzunluğu arkadaşlar biraz fazla uzun. Uzun kollu bir arkadaşımız. Fazla uzun yaptım. Sizler kendi ölçülerinize uygun şekilde alabilirsiniz. 52 santim. Bakın buradan tuttum. Hırkamız bu şekilde arkadaşlar. Tekrar düzelteyim. Umarım beğenmişsinizdir. Yaz aylarında akşam serinliklerinde kullanabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde kullanabilirsiniz. Fotoğraflarını 1,75 boyunda 38 beden bir hanım üzerinden sizlere yayınlayacağım arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.